Arkadaşlar merhaba, Nalan Yılmaz ben, bilişim teknolojileri öğretmeniyim. WordPress serisinin yeni bir videosu ile sizlerle birlikteyim. Bu seferki videomuz oldukça kısa olacak arkadaşlar. Bir önceki videoyu kısaca hatırlatmak istiyorum. Hazırladığımız yazılara ya da sayfaları kategori altına almaya çalışmıştık. Kategorileri açıklamıştık. Sayfalarımızın ya da yazılarımızın sınıflandırılmasını, arşivlendirilmesini, böylelikle belli bir düzen içerisinde, site içerisinde ulaşımının kolaylaştırılmasını sağlar demiştik. Bununla ilgili ben sunucumu açtım ve sitemin başlangıç sayfasına geldim. Bu sayfaya nasıl gelindiğine dair eğer sonradan katılan arkadaşlarım varsa, bu videoya diğer videoları izlemeden gelen arkadaşlarım varsa lütfen linki yukarıya bırakıyorum. Serinin ilk videolarını izlemeden hatta mümkünse tamamını izleyerek buraya bizimle birlikte gelebilirler. Şimdi kategorileri sayfalarımıza aktarmayı göreceğiz. Kategoriler arkadaşlar yazılar sekmesi içerisinde kategoriler kısmında görülüyordu. Bakın bir önceki videoda bu kategorileri aktarmıştım. Ana kategoriler olarak deneyimler, eğitimler, genel, güncel, ipuçları, projeler olarak sınıflandırmıştık. Genel kategorisi temanın varsayılan kategorisiydi, bunu hatırlatmıştık. Bir kategori altında alt kategoriler, onların da altında alt kategoriler olabilir ve böyle hiyerarşik bir sıra içerisinde olabilir demiştik. Burada örnek vermek gerekirse eğitimler ana seviyede, birinci seviyede bir kategoriyken eğitimlerin altında programlama dilleri, web tasarımı, WordPress, alt seviye kategorilerdi. Programlama dillerinin altında C Sharp, Java, Python kategorileri ikinci hatta üçüncü seviye kategori olarak nitelendiriliyordu. Şimdi hazırladığımız bu kategorileri yazılarımıza nasıl aktaracağımızı göreceğiz. Mevcut olan yazılarımı açıyorum. Sayfalara da aktarabilirsiniz, sorun değil ama şu anda sayfamız olmadığı için yazıları açıyoruz. Daha doğrusu sayfamız var ama onlar temanın bize hazırladığı sayfalar. Bu sayfaları biz iptal edip kendimize ait sayfalar hazırlayacağız arkadaşlar. Yazıları açtım ve buradan yazılarıma baktım. Bakın mesela bu yayınlanmış olan bir yazı. Dolayısıyla yayınlanmış olan bir yazıya bakarsak ona zaten bir kategori aktarıldığını göreceğiz. Bakalım genel kategorisi aktarılmış. İsterseniz yazı sekmesinden değiştirebiliyorsunuz. WordPress'te liste elemanı ekleme bir kategori içinde olabilir. Mesela kesinlikle eğitimler kategorisinde olabilir. İsterseniz bir tane işaretliyorsunuz ama bu yazınızın dışarıdan gelen, sitenizi dışarıdan ziyaret eden kişiler tarafından onların karşısına çıkmasını istiyorsanız eğer, mümkün olduğu kadar kategorizasyonu spesifik yapmaya çalışmamız lazım. Evet, bu bir eğitim sayfası ama aynı zamanda bir WordPress kategorisi elemanı olarak da değerlendirilebilir. Hatta aynı zamanda web tasarımı olarak da değerlendirilebilir. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar, birden fazla kategori içerisine sayfanızı alabiliyorsunuz. Güncelle dediğim zaman yayınlanmış olan kategoriyi güncelliyor ve dönüyorum diğer yazılarıma. Şimdi yayınlanmamış olan, bakın taslak, WordPress'te model oluşturma. Diyorum, açıyorum düzenleyi bastıktan sonra yazı paneline geliyorum. Hangi kategoride kalsın? WordPress'te model oluşturma. Aslında bunların tamamı WordPress'teki blok elemanlarıyla açıklayıcı olduğu için bunların tamamı hem eğitime girer, hem web tasarımına girer, hem WordPress'e girer. Yayınla tuşuna basabilirim. Yayınlayabilirim. Artık benim sayfam yayınlandı arkadaşlar. Bir sayfa daha örnek vermek istiyorum. Mesela video ekleme nasıl? Acaba farklı bir şey yapmış mıyım diye baktım. Farklı bir kategorizasyona sokabileceğim. Bakın mesela burada uygulamalar yapmışım. Uygulamalardan bir tanesini açıyorum. Uygulamaları hangi kategori altına sokabilirim? Bir bakalım. Genel sekmesinden aldım. Eğitimlerin içine alamam ama belki WordPress ile alakalı olduğu için WordPress içine alabilirim. Projelerin içine alabilirim. Hangi projeleri? Web sitesi ya da tasarımlar içerisine alabilirim. Her ikisi de olabilir. Yani web sitesi değil aslında bu, web sitesinin bir parçasını hazırlama. Ama tasarımlar altına rahatlıkla alabilirsiniz. Yayınlaya basıyorum ve sayfamın yayınlanmasını istiyorum. Kategoriyi belirledikten sonra yayınlamak zorunda değilsiniz. Ama artık kategori işlemini de yaptıysanız yayınlamamanız için hiçbir sebep yok arkadaşlar.
Kısaca bu şekilde. Şimdi son bir konum daha var. Yayınlanmamış olan herhangi bir, sayfaya girdiğim zaman arkadaşlar, bakın kategori kısmında otomatik olarak varsayılan kategori genel diyor. Siz isterseniz genel kategorisini, yani varsayılan kategorinizin genel olmasını, değiştirebilirsiniz. Onu da şu şekilde değiştiriyoruz. Varsayılan kategorimizi değiştirmek için sitemizin admin paneline gelip ayarlar ve oradan yazma sekmesine tıklıyoruz. Yazma sekmesinde bakın ben daha önceden deneme yapmıştım. Varsayılan yazı kategorisi ilk başta. Normalde bizde genel olarak geliyor arkadaşlar. Siz de buradan ne yapacaksınız? Sayılan kategorinizi istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Mesela ben buradan varsayılan kategorimi güncel olarak değiştirmek istiyorum. Artık sitemde yazılarıma ben kategori atamasam da varsayılan kategori güncel olarak kalacaktır. Değişiklikleri kaydediyorum ve arkadaşlar sayfalarımıza kategori atama ile ilgili videomuzu da burada tamamlamış olduk. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere diyorum.